arkadaşlar, Tuğba ile Butik Tatlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli ve çok farklı bir ekmek tarifi vermek istiyorum. Özellikle hafta sonu kahvaltılarınıza yakışacak ama canınız istediği zaman yapıp yiyebileceğiniz çok farklı bir tarif. Fazla zaman kaybetmeden ben bu tarifin yapım aşamasına hemen geçmek istiyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bu ekmek tarifim için öncelikle uygun bir kabın içerisine 1 yemek kaşığı kuru maya alıyorum. Dilerseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Şimdi içerisine yarım çay kaşığı şeker ve şimdi 1 su bardağı ılık su, klasik su bardağı arkadaşlar, 200 milim. Bu malzemeleri karıştırıyorum. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı tepeleme un ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra 10 dakika bekletiyorum. Şöyle üzerine kapatıyorum. 10 dakika mayalandırmaya bırakıyorum. Ve bu tarifim için arkadaşlar 450 gram un kullanacağım. Toplamda klasik yine su bardağı ölçüsüyle 4 su bardağı un kullandım. 200 milim bardak olarak söylüyorum. Açıklamalar kısmına da bütün malzemeleri ekliyorum. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, 10 dakika mayalanan karışımın üzerine 450 gram unu ekliyorum. Ve şimdi üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Karıştırmaya başlıyorum. Biraz karıştırdıktan sonra hamurumu yoğurmaya geçiyorum. Bir miktar su alarak hamuru güzelce yoğurmaya başlıyorum. Hamuru toparlamada yarım su bardağı su kullandım. Şu an hamurum hazır. Şöyle göstermek istiyorum ve tekrar yoğurma kabının içerisine koyarak üzerini bir bezle örtüyorum. Yarım saat mayalanmaya bırakıyorum. Yarım saat sonra hamurumu hemen açma işlemine geçiyorum. Özellikle sabah kahvaltılarınızda çok lezzetli olacak bu ekmek tarifini denemenizi tavsiye ediyorum. Tahtanın üzerine bir miktar un serpiyorum. Hamurumu hemen açma işlemine geçiyorum. Hamurunuzu tepsi büyüklüğünde açmanız gerekiyor. Bu arada arkadaşlar puf puf bir ekmek elde edeceğiz ve çok lezzetli bir ekmek yiyeceğiz inşallah. Hazır olan ekmek hamurunu yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştiriyorum. Ve bir kesici yardımıyla ince şeritler halinde dilimliyorum. Bir tarafı dilimledikten sonra diğer tarafını da dilimlemeye geçiyorum. Kare şeklini veriyoruz arkadaşlar. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açarak yepyeni tariflerden ilk sizler haberdar olabilirsiniz.
Bir kasenin içerisine 1 çay bardağı zeytinyağı yani 100 milim. Daha sonra 2 adet sarımsağı ince olacak şekilde rendeliyorum. Sarımsağı rendeledikten sonra üzerine ince ince kıydığım bir tutam maydanozu ekliyorum. Daha sonra üzerine kuru reyhan ekliyorum. Dilerseniz taze olarak da reyhan ekleyebilirsiniz veya fesleğen de kullanabilirsiniz. Şimdi bunları güzelce karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum bu karışımı ekmeğin üzerine döküyorum arkadaşlar. Her yerine gelecek şekilde bir fırça yardımıyla sürüyorum. Ve şimdi üzerine siyah zeytin yerleştiriyorum. Üzerine sürdüğüm yağlı karışım, maydanozlu olan karışım aroması ile birlikte çok farklı bir lezzet veriyor. Bu ekmeği kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Sabah kahvaltılarınızda çok farklı bir ekmek olacak ve çok lezzetli olacaktır. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Zeytinleri yerleştirdikten sonra rendelemiş olduğum mıhlamalık peynir üzerine gezdiriyorum. Dilerseniz mozzarella peyniri ya da kaşar kullanabilirsiniz. Tercih tamamen sizin arkadaşlar. Önceden ısıtmış olduğum fırında pişmeye hazır. Ve ekmeğimiz pişti. Hemen sıcak sıcak servise geçiyorum. Mutfak mis gibi koktu. Kahvaltıya çok lezzetli bir tarif. Hemen sizlere şöyle iç dokusunu, pişmişliğini de göstermek istiyorum. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsanız kendi dilinizde altyazıyı açmayı ihmal etmeyin lütfen. Kesinlikle hamur değil içi. Hemen sizlere hamur olmadığını da göstermek istiyorum. Puf puf çok lezzetli bir ekmek oldu. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Denediğiniz zaman yorumlarınızı bekliyorum. Sizlerin fikirlerini de merak ediyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, hoşça kalın.